Şu an sizlere anlatacağım çizgi film tıpkı Esrarengiz Kasaba gibi ve arka planında gizli bir hikaye, şifreli mesajlara ve en önemlisi harika bir tasarıma sahip. Bu seride ise sizlere Baykuş Evi'nin gerçek hikayesini, sırlarını ve bilinmeyen detaylarını anlatacağım. Hikaye ana karakterimiz olan Luz ile başlar. Kendisi günümüz dünyasıyla uyumsuz, dışlanmış bir karakterdir. Alt metin olarak bu karakterin günümüz dünyasına çok acayip bir alt metin göndermesi mevcut. O yüzden bekleyin. Kendisi yine evinin yakınlarında bulunan bir kulübede keşfettiği bir geçit kapısı ile bambaşka bir boyuta geçerek tuhaf bir gerçeklikle tanışır. Burası önemli bir detay. Çünkü teoriler bundan sonra başlayacak. Luz bu bilinmeyen dünyada yolunu ararken iki yeni karakterle tanışır. Kral ve Ida. Bu arada benim en sevdiğim karakter Kral çünkü bana kedimi hatırlatıyor. Sizin de sevdiğiniz bir karakter varsa nedeniyle beraber yorumlara yazmayı unutmayın. Konuya dönecek olursak da bu evren sihirli yaratıklarla dolu ve kaynar adalar olarak tasvir edilen yerin devasa bir yaratığın çürümüş beden olduğunu görür. Tüm bu olayların ışığında bir de baş düşman olarak tanıtılan ve kaynar adaların kralı olarak bildiğimiz Belos vardır. Belos tahta çıkmadan önce tüm insanlık hep bir arada yaşarken o çıktıktan sonra farklı fıkralara ayrılmışlar. Bunun nedeni Belos'a göre herkes her büyüyü yapamaz ve bu sakıncalı bir durum. Bu cadılara verilen isim ise yabani cadılar. Belos ise modern ve tek düze insanlardan oluşan bir medeniyet kurmak istemiştir. İşin garip tarafı günümüz kapitalist sistemine benzer bir yapısı olan kaynar adalar günümüz modern insanlığın alternatif versiyonu gibi. Bu teorileri ise çok sonraları değineceğiz çünkü Belos'un karanlık hikayesine, Ida ve Kral'ın arka planına, çizgi dizinin ise Esrarengiz Kasaba'ya bağlandığı ve özellikle teolojik olarak yani dini olarak bazı alt metinlere, şeytan ve melek gibi tasvirlere gönderme yapıldığı için neredeyse tamamı gizemlerle dolu. O yüzden ince detaylara inmemiz şart. Hikayeyi burada böldüğüm için üzgünüm çünkü bu çizgi dizide çok teori var. Sizin teorinizin de bir sonraki videoda çıkması için Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Sadece bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenebilir, yorumlarda özellikle bu çizgi dizi hakkındaki fikirlerinizi belirtebilir, kanalıma hala abone değilsen de abone olabilirsin. Katıl üyelerine teşekkür eder, sohbet ve teoriler için Discord sunucuma gelmeyi unutma diyerek ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ufak bir bilgi arkadaşlar, bundan sonraki süreçlerde katıl üyelerine videolarımız ortalama olarak 3 ila 1 hafta öncesinden erken erişime açılacaktır. Sonrasında genel izleyici kitlesine açılacaktır. Böylelikle uzun süredir yapamadığımız katıl üyelerine özel içerikler bu sayede tamamlanmış olur. Belki çok ütopik bir şey değil ancak en azından bu desteklerin karşılığını vermeye çalıştığımı bilmenizi isterim. Şimdiden beğenen, katıl üyesi olan veya video yorum atan herkese çok teşekkür ederim. Ida bizim tanıştığımız düzenbaz bir cadıdır. Ida'nın yani Ida Cloudhorn, Baykuş Evi'nin ikinci ana karakteridir. Luz'un akıl hocası ve King'in üvey annesidir. Ablası Lily tarafından lanetlendikten sonra gençken evden kaçtı. Bu lanet onun baykuş canavarına dönüşmesine neden oldu. Ida sonunda kaynayan adalardaki en çok aranan suçlu ve en güçlü vahşi cadı oldu. Ta ki laneti büyü yeteneğini tamamen etkisiz hale getirene kadar. Ida bir devrimci, aynı zamanda anti-otoriterdir. Bunun temel sebebi birlik gününe inanmaması ve en önemlisi ise her insan istediği büyüleri öğrenip yapabilecek olmasıdır. Bu hikayenin en kritik üyesi aslında Idalin'dir. Ancak bu bilgi çok sonralara verilecektir. O yüzden bir sonraki videolara bekleyin. Kral, Baykuş Evi'nin 3. ana karakteridir. Ida'nın yardımcısı, daha sonra üvey oğlu ve Luz'un en iyi arkadaşı olan genç bir titandır. Başlangıçta ailesini keşfetmeye ve onlarla yeniden bir araya gelmeye çalışmadan önce şeytanların kralı olarak sözde ünvanını ve ihtişamını geri kazanmaya çalıştı. Bununla birlikte daha sonra
onun aslında Titanların sonuncusu ve kalıntıları olan Kayniyer adaları oluşturan Titan'ın oğlu olduğu keşfedildi. Bu bilgiyle kral hayata yeni bir bakış açısı kazandı ve kendisi üzerinde düşündükten sonra kimliğini kabul etmeye başlar, ancak bunun onu tanımlamasına izin vermez. Normalde kralın amacı değer verdiği kişileri, yani İmparator Belos'tan ve koleksiyoncudan korumaktır. Ayrıca benim en sevdiğim karakterdir. Ancak bu karakter gerçekten bir iblisi temsil ettiğini düşünmeme sebep oldu. Nedeni ise sonraki videolarda açıklanacaktır. Luz, Baykuş Evi'nin kahramanıdır. Yanlışlıkla kaynayan adalara açılan bir portala rastlayan hevesli genç bir kızdır. Kendini bir cadı olarak kanıtlamak için Luz, kendine ait herhangi bir büyü yeteneğine sahip olmamasına rağmen Ida'nın rehberliğinde sihir öğrenmeye başlar. Üzülerek belirtmem gerekir ki kendisi eşcinsel karakterlerden bir tanesidir. Bu bilgi önemli çünkü teoride Luz aslında LGBT'li bireyleri temsil eder ve toplumsal olarak uyumsuz görülmeleri, dışlanmaları gibi unsurlara maruz kaldıklarını bizlere gösterir. Kaynayan adalar aslında bir vahadır. Çünkü LGBT'li bireyleri burada hor görülmez ve dışlanmaz. Bu nedenle aslında alt metinlerde anlatılan bu bireylerin de yaşamalarına olanak sağlanan yerler vardır. Ancak bu bilgi teorik olduğundan ve özellikle kral ile ilişkili olduğundan bir sonraki videoda yer verilecektir. Huti, Baykuş Evi'nin kapısına bağlı bir ev iblisi olan Baykuş Evi'nin baş karakteridir. Koruyucusu ve evin kendisi olarak hizmet eder. Huti'nin kökenleri şu anda bilinmemekte. Huti geçmişinden bahsederken her şeyin bir avla başladığını ve gökyüzünün kan kırmızısı olduğundan bahseder. Sözde bir annesi var, ancak ona ne olduğu veya hala hayatta olup olmadığı bilinmiyor. Ida bir adada King'e rastlamadan önce Huti ile tanıştı ve en az 8 yıldır birlikteler. Huti, Ida'nın geçmişte bir ara kendisine öğretmenlik yaptığını, ancak bu etkileşimin olaylarının en iyi ihtimalle belirsiz olduğunu da belirtmiştir. Huti hakkında bilinen şey yaygın olarak sinir bozucu olarak kabul edildiği ve genellikle birçok şakasının kötü olduğudur. Aynı zamanda Huti, Baykuş Evi'nin koruyucusu olarak da hareket eder ve sakinleri İmparator Meclisi'nden meclis izcileri gibi düşmanların saldırısına da karşı korur. İzleme ve rüya bölümünde Luz Titan ile tanıştığında sağ gözünde Huti'ye benzer bir şey görülebilir. Bunun Huti olup olmadığı açıklanmasa da en azından onun Titan'ın gözünün bir parçası olduğu ima edilmektedir. Altın Muhafız. Eskiden Altın Muhafız olarak bilinen Hunter, Baykuş Evi'nde başlangıçta bir düşman olarak tasvir edilen önemli bir karakterdir. İmparator Belos'un sağ kolu ve İmparator Meclisi'nin eski başkanıydı. Hunter'ın Belos'un yeğeni olduğu varsayılıyordu ve bu nedenle diyardaki tüm vahşi büyüyü sona erdirme davasına adanmıştı. Ancak gerçekte Belos tarafından çılgın arayışında ona sadakatle hizmet etmek için yaratılan Altın Muhafız, Green Walker'ların en son versiyonudur. Tabii bununla alakalı da ayrı bir video yapılacaktır. İmparator Belos, Baykuş Evi'nin ana düşmanıdır. Aslen Philip adında bir insandır. Kaynayan adalardan insan alemine geri dönmenin bir yolunu bulmaya çalışırken kaynayan adalardaki deneyimlerinin yazılı bir kaydını tutan kardeşi Caleb'in peşinden gelmiştir. Philip, adaların insanlara karşı ön yargısının yabancılaşmasına neden olması nedeniyle ek kızgınlık kazandığı cadılara ve büyüye karşı doğasına var olan yoğun nefreti nedeniyle sonunda insanlığı sözde kötülüklerinden kurtarmak amacıyla adaları ve sakinlerini bir bütün olarak ortadan kaldırmak için bir komplo tasarlamıştır. Bu komployu sürdürmek için Philip, Belos adında bir cadı olarak yeni bir kimliğe bürünmüştür. Cadılara adayla konuşma yeteneğine sahip olduğunu, büyüyü karıştırarak kötüye kullandıklarını ve bunu yapmaya hakkı olan tek kişinin kendisi olduğunu, onları ikna ettiğini ve cadıların sihir ve bilgi kullanımını kısıtlamak için bir meclis sistemi oluşturduğunu iddia etmiştir ve direnenler büyük cezalarla karşı karşıya kalacak, vahşi cadılar ilan edilecektir. Bir süre sonra adaların imparatoru seçildi, aldatmacasından habersiz herkesin saygısını ve bağlılığını kazanmıştır. İmparator olarak meclisin ve yaratığın Altın Muhafız avcısının korumasıyla adaları kalesinden yönetti. Burada cadılara karşı tüm hedeflerine ulaşmayı umduğu bir olay olan Birlik Günü'ne hazırlanacaktı.
Luz adındaki bir insan kader tarafından adalara geldiğinde Belos onu diyara getiren portalı talep etmek için aramıştır. Sadece portalın parçalarını elde etmeyi başarmış olsa da Belos onu gizlice yeniden inşa etmeye başladı ve aynı zamanda Birlik Günü kampanyasını başlattı ve portal onu eve döndürene kadar İblis diyarının yok olmasını sağladı. Belos'un planı, Belos'un fiziksel formunu yok eden koleksiyoncunun serbest bırakılmasıyla nihayetinde başarısı olmuştur. Ancak Belos'un kalıntıları kaçış sırasında Hunter'a kilitlenerek son dakika portaldan geçmeyi de başarmıştır. İnsan alemine dönüşü onu zayıflatmış bir durumda bırakan Belos, İblis alemine dönmeden ve oradaki tüm yaşamın sona erdirme planına devam etmeden önce zamanını beklemiştir. Yolu onu bir kez daha kısa bir süre sahip olduğu Hunter'a götürür ve Luz ve arkadaşlarının onu engelleme girişimlerine rağmen Belos, İblis diyarına geri dönmeyi başarır. Bununla birlikte canavar formu dağılmaya devam ettikçe Belos hayatta kalmak için yeni bir ev sahibi olan Rayne'e sahip olmak zorunda kaldı ve onu üçlünün en kötü kabuslarını yaşamalarını sağlamak ve daha sonra koleksiyoncuya bir kez daha kendi lehine manipüle etmesine izin verdi. Bunu Titan'ın kalbine girmek, dev bir canavara dönüşmek ve kaynayan adaları neredeyse yok etmek için bir dikkat dağıtıcı olarak kullandı. Ancak Titan destekli bir Luz ve arkadaşları tarafından bir kez daha engellendi. Güçsüz hale getirildiğinde Luz'a kefaret numarası yapmaya çalışır. Ancak kaynayan yağmurlar Ida, King ve Raine'nin kalıntılarını ezmesiyle çözülmesine ve erimesine neden olur ve kaynayan adalardaki terör saltanatının sonsuza dek sona erdirir. Tüm karakterleri incelediğimiz bu videoda hikaye de böylece bitmekte. Ancak bu aslında bizim için basit hikayeden ibaret. Daha kapsamlı teoriler ve arka plan hikayeleri ise ortalama olarak 5 bölüm sürecek kadar uzun. Bu yüzden bu videoyu daha fazla uzatmamak için burada bitirmek zorundayım. Sizlerin de bu konu hakkındaki düşünceleri ve fikirleri varsa yorumlara veya Discord sunucuma gelerek yazmayı unutmayın. Evet dostlar, hikayeyi burada bitiriyoruz. Eğer buraya kadar izlediyseniz de videoyu beğenmişsiniz demektir. Kanalıma abone olabilir, yorumlarda fikirlerinizi belirtebilir veya videoyu beğenerek bize destek olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.